Bu Fener Rum Kilisesi meselesi, buradaki papaz, oradan papa gitti, ondan sonra suratına da bir makyaj yapmışlar, papanın bir makyaj yapmışlar. Ya ben dirime makyaj yaptırmıyorum, bunlar ölüsüne makyaj yaptırıyor ya. Nasıl iştir arkadaş? Gidiyorduk ya teke tekte. Fatih Altaylı'yla bardakçıya birbirine bakıyorlar. Ya biz diyor içeride bu kadar pudra sürdük, bilmem ne, beyazlattık, allattık, pullattık diyor. Bu hoca hiçbir şey sürmedi diyor. Bu niye bizden beyaz görünüyor diyor. Allah Allah! İçeriye floresan taktım yani sanki. Buradan ışınlıyoruz yani. Bu diyor bizden niye beyaz görünüyor diyor. Bu diyor kabul etmedi diyor. Pudra sürmeyi bu kabul etmedi diyor. Ona diyor yok biz pudra sürdürmeden çıkamayız. Pudrayla çıktığın halin buysa pudrasızından Allah muhafaza. Demek seni gece gören uykusu kaçacak yani. Durum bu. Bu da diyor niye suratı öyle diyor. Allah Allah. Ya papaya çok acayip makyaj yapmışlar. Ondan sonra o makyajdan da ölüsünün suratını gösterdi. Yeni papayı seçmişler, onun da suratı nasıl acaba onu hiç daha görmedi. Bugün seçmişler o papayı neyse. Ya nasıl bir surat ya? Allah Allah. O kadar makyaj yapıp pudralamışlar. Maazallah. Şimdi bunun cennete gitme ihtimali var mı ya? La havle ve la kuvvet. İlla billah. Neyse darısı burada da bir papaz var. O da burada ekümenik tutturmuş. Yunanistan'la anlaşmış. Özel devlet uçaklarıyla ekümenik diye geziyor. Ama buna taviz veriliyor. Bu Fener Kilisesi'ne taviz arttı. Hükümeti de Allah için uyarıyorum. Devleti de Allah için uyarıyorum. Yapmayın. Bu arada bir Vatikan kurmak istiyorlar. Bu sur içini işgal etmek istiyorlar. Bunlarda para bol, pislik gibi para var. Bizim millet fukara oldu. Millet satıp gidecek ya. Yapmayın kardeşim ya bu gavurlara bu kadar ya. Şimdi ne çıktı biliyor musunuz? İstanbul'da Fener Rum Kilisesi İznik Konsili'nin 1700. yıl günü dönümü varmış. 1700. İznik Konsili. İznik ne konsili? İznik Bursa'ya bağlı bir ilçedir. Herhalde. Yani şimdi tabii o ikide bir değişiyor ya, bir yere bağlıyorlar, bir yerden söküyorlar belediyeleri falan. Ama Bursa'ya bağlı. Orhan Gazi'nin orada karşı tarafına düşüyor. Kaç kere gittik. Efendi Hazretlerimizle de gittik. Sohbet de yaptık. Orada bir kilise var. O kilisenin bir önemi var. Önemi nedir? İncil orada değiştirildi. İncil-i Şerif, Allah'tan gelen İncil var ya, Allah'ın kitabı da, ama şu anda tahrif edildi. Onu nerede tahrif edildi? Papazlar nerede toplandı? İznik Konsili'nde. Orada iki papaz itiraz etti. Dedi bu Allah'ın kelamı, rahip yani o zamanki rahip. Dedi bu Allah'ın kelamıysa biz buna nasıl müdahale ediyoruz ya? Dedi. Dediler ki orada biraz kalabalık yani 70 kadar vardılar. Hemen işaretleştiler. Dediler bu ikisi bizim sırrımızı dışarı verir. Bunları öldürelim dediler. Ve iki rahibi öldürüp kiliseden çıkmadan içinde gömdüler. Tufan amca vardı. İznik'te Efendi Hazretlerimizin eski ihvanından. İşte caminin üst katında tarikat dersi yaparken ona nida geldi. Bu yol Alliğine gider. O da Alliğin nedir bile bilmiyor yani. Geldi Efendi sana anlattı. Efendi çok itibar etti bu zuhurata. Sonra biz Efendi Hazretlerimizle İznik'e gittik. Hatta yollarda zeytin ağaçların orada duralım dedi, tefsiri açın dedi, tefsir yazdırdı ağaçların dibinde. Öyle çok anılarımız tabii. Her yerde tefsir yazalım, hadi açın kitapları. Oradan Tufan amcaya gittik. Ondan sonra yaşlı bir zat, bembeyaz sakallı. Efendi Hazretleri onu çok seviyordu, eski ihvan. O da anlattı. Efendi Hazretleri dedi ki, sen dedi bir daha anlat, bunlar şahit olsun dedi. O da dedi ki, ben dedi gençliğimde burada kazı yapıldı dedi. Kazıda iki rahibin mezarı çıktı, ben de orada şahit oldum dedi. Yani iki kişiyi gizli öldürüp gizlediler. Çünkü o iki rahip İncil'in değiştirilmesini cevaz vermemiştiler. Onun için öbür papazlar onları gömdüler. Anladın mı? İznik İncil'in değiştirilip ve İsa Aleyhisselam'a haşa Allah'ın oğlu, Meryem Validemize Allah'ın hanımı diyecek bir şirke
Hristiyanları düşüren sürecin başladığı yerdir. Koca 2 milyar Hristiyan alemi, belki fazlası var. Bugün şirk içinde müşrik olduklarına göre sebebiyeti oradan başlamıştır. Şimdi bunun 1700. yıl dönümü varmış. Bu bahaneyle ekümenik adı altında, ya ekümenik kanunlarda yasak. Adamın arabasının plakasının baş harfleri ekümenik. Kanunlarda yasak. Bu Cumhuriyeti kuran iradede, Cumhuriyet kurulduğunda da bunu yasak etmiş. Yani siz şimdi onlardan da mı geriye düştünüz? Ben bunu anlamak istiyorum yetkililerden. Yani Cumhuriyeti kuranları beğenmiyorsunuz, tamam. Çok yanlışları var. Biz de yanlışlarını söylüyoruz icabında. Şu işler yanlış. Harf inkılabı yanlış diyoruz, demiyor muyuz? Milletin harfini niye değiştirdiniz? Ezanın Türkçesi yanlış demiyor muyuz? Kimden korkumuz var kardeşim? Ama bu adamlar, bu konsüller bilmem neye izin vermemiş bu toplantılara. Şimdi gelmişiz, izin çıkmış. O zaman daha geriye, iyiye mi gidiyoruz, kötüye mi gidiyoruz? Daha kötü gidiyoruz o zaman. Ben bunu ilan etmek durumundayım. Şimdi İznik'te düzenlenme planlanmış. Bu etkinliğe karşı duran, tabi bu işlerde cihat yaycı amiral, müsteafi amiral, cihat yaycı abimiz diyelim. Ondan sonra abi kanunlarda paşa demek de yasak. Bey demek yasak. Seyit yasak. Şeyh yasak. Ondan sonra anladın mı? Ama tabii kendileri de deliyorlar yani. Bütün kanallarda birbirine eski işte komutanlara falan hep paşam diyorlar değil mi? Halbuki o da yasak. Yani beyle bir acayip tezat yumağı içerisindeler. Dolayısıyla burada 1925'te Fener Rum Patriği İznik'te konsilin yıl dönümü kutlanmak için etkinlik izin istemiş. 1925 deyince anlıyorsunuz hangi dönem olduğu. 1925'te bu kutlamaya izin verilmemiş. Şimdi gelmişik, izin verilmiş. Dolayısıyla bu olay dönemin belgelerinde, dışişleri yazışmalarında yer alıyor. Türkiye devleti Patrikhane'nin ekümenik yetkiyle hareket etmesini reddetmiş. Bu bütün Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde var. Belgeli. Şu anda ne olmuş? 100 yıl önce geri adım attırılan bu projeler ihanet ve fesat yuvası olan aynı gösteri işte 1600. yılı bilmem ne diye İznik Ayasofya Müzesi'nde yapılmak istenmiş 100 yıl önce. Bu ekümenik ihaneti haber alan o zamanki devleti yöneten yetkililer bu oyunu kabul etmemiş. Bu bir oyundur demiş. Zaten Yunan işgallerinden memleket yeni kurtulmuş. İstiklal savaşları yeni verilmiş. O zaman memleketi işgal eden kimlerdi? Yunan gavuru. Bütün camileri yakmışlar, minareleri yıkmışlar, kadınların ırzına tecavüz etmişler, kadınların göğüslerini kesmişler, göğüs uçlarından tesbih yapmışlar. Böyle namussuz gavur bu Yunan gavuru da. Şimdi bu kilise kimin adamı? Bunların adamı. Tabi o zaman bu izinler verilmemiş. Daha yeni memleketi işgalden, İzmir'den denize döktüğümüzün gavurları, şimdi biz bunlara paye mi verelim demişler, vermemişler. Şimdi ne olmuş? Şimdi biz çok ilerledik ya, çok olduk yani böyle, entel dantel takılıyoruz falan. Ondan sonra izin vermeye başlamışık. Olmaz. Bunun için arkadaşlar işte program yapmışlar. 10 Mayıs 2025 günü cihat yaycı amiralimiz de ben de İznik'te olacağım diyor ve İznik'te toplanılmak suretiyle şeyden de otobüsler kaldırılacak imiş. Ne diyorsunuz adına? İzmit'ten de otobüsler kaldırılacak imiş. Böylece bir gösteri
doğal, demokratik lafını hiç sevmem ama işte hakkını kullanarak bazı vatandaşlar da biz buna karşıyız. İznik'in böyle anılmasını, gavurların İncil'i tahrif ettikleri yerde böyle bir kutlama yapılmasını, sene-i devriye yapılmasını razı değiliz, kabul etmiyoruz. Biz de razı değiliz, biz de kabul etmiyoruz. Onun için bunu da duyuruyoruz. Hakkın sesi olmaya devam ediyoruz. Allah batılın sesini kessin. Amin.